Ressamın biri bir gün kendine bir çırak seçmeyi düşünür ve çırak olarak alacağı kişinin kriterlerini ortaya koyar. Kriterlere en uygun olan çırağı seçer ve ona bildiği her şeyi öğretmeye başlar. Zamanla çırak birçok şeyi öğrenir. Neredeyse ressamın bildiği her şeyi artık çırak bilmektedir. Ressam çırağına der ki, artık benim bildiğim birçok şeyi biliyorsun. Sen de kendi resimlerini yapar, sergiler, satar. Bunun üzerinden paranı kazanabilirsin. Ama öncelikle senden şöyle bir şey istiyorum. Yapabileceğin en iyi resmi yap ve onu şehrin en işlek meydanında sergile. Altına da şöyle bir not tutuştur. Eğer resminde gördüğünüz bir eksiklik varsa lütfen onları işaretleyiniz. Yan tarafta kalem mevcuttur. Çırak ustasının dediği güzergahta resmini hazırlar, şehrin en işlek meydanına götürür ve sergilemek için oraya bırakır. Altına da ustasının söylemiş olduğu not, yan tarafına da kalemi bırakır. Birkaç gün sonra resminin durumunu görmek için o meydana tekrar gider ve bir bakar resminde karalanmadık, işaretlenmedik herhangi bir yer yok. Bütün özgüveni ve morali bozulur. Ardından büyük bir hayal kırıklığıyla ressamın yanına gider. Ustam, hocam, ya ben bu resmi yaptım, sergiledim. Siz bana iyi olduğumu söylediniz ama resmimde işaretlenmedik, herhangi bir yer yok. Görüyorsunuz. Demek ki ben bu işi yapamıyorum der. Ressam, dur bakalım der. Sen şimdi ikinci bir resim yap. Ve yaptığın resme bu sefer yine bir not tutuşturacaksın. Ama bu seferki notta eğer resmimde bir eksik varsa bunları düzeltmenizi istiyorum diyeceksin. Yanına da fırçayla boyalarını bırakacaksın. Çırak gene uğraşır, çabalar, didinir, yeni bir resim yapar. Gerçekten çok güzel bir resimdir. Gene meydana götürür. Altına ustasının dediği gibi eğer resmimde bir eksik varsa bunları düzeltmenizi istiyorum. Fırçalarım ve boyalarım yan taraftadır notunu yazar. Birkaç gün sergilenmesi için zaman verir ve ardından resminin başına geri döner ve gördüğü manzara karşısında şaşırır. Bir öncekinde neredeyse her yönünde kusur bulunan resimde şimdi en ufak bir kusur veya düzeltme bile yoktur. Ustasının yanına gider ve durumu anlatır. Ustası da ona şu sözleri söyler. İnsanlar bilgi ve becerilerinin olmadığı konularda bile bir başkasını eleştirirken çok acımasız olabilirler ve eleştirmekten çekinmezler. Ancak onlara eksikleri tespit etme ve düzeltme noktasında bir şans verdiğinizde bilgi ve becerileri olmadığı için bu yapıcı eleştiriye katılmazlar. İşte hayattaki eleştirinin boyutunu görmek açısından bugün sizlerle bu öyküyü paylaştım. Hayatımızdaki insanlar bazen bize çok acımasızca eleştirilerde bulunabilirler. Yaptığımız işlerde bir sürü eksik görebilirler. Eleştiriye açık olmamak demiyorum. Her zaman eleştiriye açık olmak lazım. Ama karşı tarafın bilgi ve becerisinin olmadığı, ona yapılan hataları düzeltme şansı verdiğinizde en ufak bir katılım dahi sağlayamayacağı konularda eleştiri yapmaktan, sizi kırmaktan, acımasızca davranmaktan hiç tereddüt etmeyen insanlar varsa bu insanların eleştirilerine kulak asıp gittiğiniz yoldan ya da kendi bilgi ve becerilerinizden şüphe duymayın. Öbür tarafta eğer ki bir insan olarak birini eleştirme gücünü kendinde buluyorsanız bu konuda bilgi ve becerinizin ne kadar olduğunu, yani bunu eleştiriyorum ama bunun yerine daha iyisini koyabilir miydim? Ya da eksik gördüğüm yönleri düzeltebilir miydim sorusunu sormadan bence eleştiri yapmayın diyorum.
Bugün sizinle paylaşacağım konu buydu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olur, beni desteklerseniz çok mutlu olurum.